Bir medeniyet düşün. Gökyüzünü izliyor, yıldızları hesaplıyor, dev taş tapınaklar inşa ediyor, şehirler kuruyor, krallar çıkarıyor, savaşlar kazanıyor ve kendi zamanının en etkileyici uygarlıklarından birine dönüşüyor. Sonra bir gün her şey çözülmeye başlıyor. Meydanlar sessizleşiyor. Saraylar boşalıyor. Taşa kazınan o görkemli yazılar kesiliyor. Ve geriye ormanın yuttuğu taş şehirler kalıyor. Peki ne oldu? Maya uygarlığı gerçekten bir anda yok mu oldu? Onları kuraklık mı bitirdi? Yoksa asıl yıkım dışarıdan değil, içeriden mi geldi? Bir uygarlık susuzluktan mı ölür? Yoksa önce güvenini, düzenini ve birliğini kaybettiği için mi çöker? Bugün birlikte tarihin en büyük bilmecelerinden birinin içine gireceğiz. Ve bu yolculuğun sonunda belki de sadece Maya'nın değil, aslında bütün büyük medeniyetlerin nasıl çöktüğünü daha iyi anlayacağız. Çünkü bu hikaye yalnızca geçmişe ait değil. Bu hikaye, insan düzeninin ne kadar kırılgan olabileceğinin hikayesi. Maya dediğimizde çoğu kişinin aklına takvimler, piramitler, gizemli taş şehirler ve kehanetler geliyor. Oysa gerçek Maya dünyası bundan çok daha büyük ve çok daha etkileyiciydi. Maya uygarlığı bugünkü Güney Meksika, Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador'un bazı bölgelerine yayılan çok geniş bir kültürel alanda gelişti. Özellikle klasik dönem denilen çağda, yani yaklaşık milattan sonra 250 ile 900 arasında bu dünyanın içinde Tikal, Calakmul, Copan, Palenque gibi büyük şehirler yükseldi. Bunlar sadece birkaç taş yapıdan ibaret yerler değildi. Bunlar siyasi merkezlerdi, dini merkezlerdi, ticaret düğümleriydi, bilgi ve güç merkezleriydi. Üstelik Maya insanı öyle sanıldığı gibi ilkel bir topluluk da değildi. Gelişmiş bir yazı sistemleri vardı. Astronomi bilgileri son derece ileriydi. Takvim sistemleri son derece karmaşıktı. Matematikte sıfır kavramını kullanan en dikkat çekici uygarlıklardan biriydiler. Devasa yapılar inşa edebiliyor, krallıklar arasında diplomasi kurabiliyor, savaşları kayıt altına alabiliyorlardı. Kısacası, ormanın içinde dağınık köylerden ibaret bir dünya değil, oldukça sofistike, yoğun nüfuslu ve rekabetçi bir medeniyet söz konusuydu. Ama işte tam da burada asıl soru başlıyor. Bu kadar gelişmiş bir sistem nasıl çöktü? Uzun yıllar boyunca en çok anlatılan açıklama şuydu: Maya uygarlığını büyük kuraklıklar yıktı. Gerçekten de birçok araştırma, özellikle klasik dönemin sonlarına doğru bölgede ciddi kuraklık dönemlerinin yaşandığını gösteriyor. Yağış rejiminin bozulması, tarımsal üretimi zayıflatmış olabilir. Su kaynaklarının baskı altına girmesi, özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde gıda krizine, açlığa, huzursuzluğa ve göçe yol açmış olabilir. Kağıt üzerinde bu teori çok güçlü görünüyor. Çünkü Maya şehirlerinin önemli bir kısmı, yağmur suyunun dikkatli biçimde depolanmasına ve mevsimsel döngülerin doğru işlemesine dayanıyordu. Yağmurlar aksarsa bütün sistem sarsılırdı. Ve evet, kuraklık gerçekten büyük ihtimalle önemliydi. Ama tek başına yeterli miydi? İşte son yıllarda araştırmacıların giderek daha fazla dikkat çektiği nokta tam da bu. Çünkü artık birçok çalışma şunu söylüyor: Maya çöküşünü sadece yağmur yağmadı, o yüzden herkes dağıldı diye anlatmak fazla basit kalıyor. Görünen o ki, mesele yalnızca iklim değildi. Mesele, iklim baskısı, savaşlar, şehirler arası rekabet, siyasi parçalanma, ticaret ağlarının bozulması, çevre üzerindeki baskı ve yöneticilerin kriz anlarında verdiği ya da veremediği tepkilerin birleşimiydi. Yani çöküş tek nedenli değil, zincirleme bir yıkımdı. Şimdi bir an için gözünün önüne Maya dünyasını getir. Birbirine rakip şehir devletleri var, krallar var, ittifaklar var, ihanetler var, savaşlar var, meşruiyetini tanrılarla kuran yönetimler var. Böyle bir düzende her şey yolundayken merkez güçlü görünür. Halk üretir, elitler yönetir.
Tapınaklar yükselir, törenler sürer. Ama doğa baskı yapmaya başladığında, yani yağışlar düzensizleştiğinde, hasatlar zayıfladığında ve kaynaklar daraldığında, sistemin içindeki çatlaklar görünür hale gelir. İnsanlar yönetime daha fazla baskı yapar. Komşu şehirler fırsat kollamaya başlar. Ticaret zayıflarsa zenginlik sarsılır. Açlık ya da kıtlık korkusu büyürse iktidar sadece siyasi bir mesele olmaktan çıkar. Hayatta kalma meselesine dönüşür. İşte bazı araştırmalar tam da bu nedenle kuraklığın doğrudan tek başına yıkıcı olmaktan çok zaten mevcut olan siyasi ve toplumsal gerilimleri büyüten bir çarpan etkisi yarattığını öne sürüyor. Yani susuzluk tek başına düşmanı öldürmedi belki ama insanların birbirine düşmesini hızlandırdı. Bu bakış açısı çok önemli. Çünkü burada doğa geldi ve medeniyeti dümdüz etti gibi pasif bir tablo yok. Burada çok daha insani, çok daha tanıdık bir tablo var. Kaynak daralıyor. Güç mücadelesi sertleşiyor. Merkez otorite zayıflıyor. İnsanlar sisteme olan inancını kaybediyor. Ve sonunda şehir, şehir olmaktan çıkıyor. Bazı büyük Maya merkezlerinde anıtsal yazıtların durması, büyük inşa faaliyetlerinin azalması ve siyasi sembollerin zayıflaması, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda ideolojik bir çözülmeye de işaret ediyor olabilir. Çünkü eski dünyada bir kral sadece yönetici değildi. O, düzenin garantisiydi. Tanrılarla halk arasındaki bağın sembolüydü. Eğer yağmurlar gelmiyor, zaferler kazanılamıyor ve törenler eski ihtişamını kaybediyorsa, sorun sadece tarladaki verim değildir. Sorun, iktidarın kutsallığının da çatlamasıdır. Ve belki de en çarpıcı nokta şu. Birçok insan Maya uygarlığı bir gecede yok oldu sanıyor. Ama gerçek muhtemelen çok daha yavaş, çok daha sancılıydı. Bu çöküş bir düğmeye basılır gibi olmadı. Yıllara, hatta nesillere yayıldı. Bazı şehirler önce zayıfladı. Bazıları bir süre daha dayandı. Bazıları bölgesel olarak yeni şartlara uyum sağladı. Bazı yerlerde nüfus azaldı, bazı yerlerde güç merkezleri yer değiştirdi. Yani ortada tek bir gün, tek bir savaş, tek bir felaket yoktu. Daha çok önce dengesi bozulan, sonra ritmi kırılan, ardından merkezi çözülmeye başlayan bir dünya vardı. İşte bu yüzden bugün birçok araştırmacı çöküş kelimesini kullanırken bile daha dikkatli davranıyor. Çünkü burada tamamen yok oluştan çok, özellikle bazı büyük siyasi merkezlerin dağılması, nüfusun yer değiştirmesi ve düzenin biçim değiştirmesi söz konusu. Maya halkı ortadan kaybolmadı. Şehir düzeninin bir kısmı çöktü, insanlar ise yaşamaya devam etti. Bugün hala milyonlarca Maya'nın bölgede yaşıyor olması bunun en net kanıtı. Bu ayrım çok önemli. Çünkü tarihte çoğu zaman taş binalar kaybolunca biz insanları da kaybolmuş sanıyoruz. Oysa bazen yıkılan şey halkın kendisi değil, o halkın bir dönem kurduğu siyasi düzendir. Bunu Roma'da da görürsün. Bunu Mezopotamya'da da görürsün. Bunu başka birçok uygarlıkta da görürsün. İmparatorluk çöker ama insanlar yaşamaya devam eder. Dil değişir, güç merkezleri değişir, inançlar değişir, ticaret yolları değişir ama hayat başka biçimde akmayı sürdürür. Maya'da da muhtemelen olan şey tam olarak buydu. Yani mesele bir halk buharlaşıp yok oldu değildi. Mesele bir uygarlığın en parlak siyasi ve törensel düzeninin kırılmasıydı. Şimdi işin daha da ilginç tarafına gelelim. Neden bazı şehirler çöktü de bazıları daha uzun süre ayakta kaldı? Bu soru bize tek bir sebep olmadığını tekrar hatırlatıyor. Eğer sadece kuraklık olsaydı, aynı coğrafyadaki her merkezin benzer şekilde aynı anda çökmesi beklenebilirdi. Ama tablo daha karmaşık. Bazı şehirler ticaret açısından daha avantajlıydı. Bazılarının su yönetimi daha güçlüydü. Bazılarının ittifak ağları farklıydı. Bazı krallıklar iç savaş ya da dış savaş nedeniyle daha ağır darbeler aldı. Yani her şehir aynı fırtınaya yakalansa da aynı biçimde savrulmadı. Bu da bize çöküşün sadece doğadan değil, kurumların dayanıklılığından da etkilendiğini söylüyor. Ve burada günümüze çok rahatsız edici bir benzerlik çıkıyor. Bir toplum düşün.
Suç doğrudan kuraklıkta olsun ya da olmasın fark etmez. Asıl mesele şu olabilir. Kriz geldiğinde sistem ne kadar esnek? Yönetim ne kadar güven veriyor? Kaynaklar adil dağıtılıyor mu? Ticaret ağları kırıldığında yeni denge kurulabiliyor mu? İnsanlar merkeze hala inanıyor mu? İşte büyük uygarlıkları bazen felaketlerin kendisinden çok, felaket anında kurumlarının nasıl davrandığı belirler. Maya örneği tam da bu yüzden çok güçlü. Çünkü burada doğa ve insan birbirinden ayrı değil. Yağmur azaldığında sadece toprak etkilenmiyor, siyaset etkileniyor, ekonomi etkileniyor, inanç etkileniyor, meşruiyet etkileniyor, savaş ihtimali etkileniyor. Kısacası mesele yalnızca gökten ne kadar su düştüğü değil. Mesele o su eksildiğinde insanların birbirine ne yaptığı. Belki de Maya'yı gerçekten çökerten şey budur. Kuraklık bir kıvılcımdı. Ama asıl yangın içeride biriken kırılganlıktı. Bu yüzden bazı yeni yorumlar çöküşü sadece çevresel bir felaket olarak değil, bir sistem krizi olarak okumaya çalışıyor. Şehirlerin yükselişinde nasıl tarım, güvenlik, siyaset ve ekonomik yoğunlaşma birlikte rol oynadıysa, düşüşünde de bunların çözülmesi birlikte etkili olmuş olabilir. İnsanlar şehirlerde kalmayı seçer. Çünkü orada güvenlik, güç, düzen, ticaret ve anlam vardır. Ama o şehir, o faydaları sağlayamamaya başladığında, kalabalık, merkez bir cazibe alanı olmaktan çıkıp yük haline gelebilir. İşte o anda insanlar ayrılmaya başlar. Önce yavaşça, sonra hızlanarak. Ve bir zamanlar canlı olan merkez, anıtlarını korusa bile ruhunu kaybeder. Bence Maya hikayesini bu kadar etkileyici yapan şey de burada yatıyor. Çünkü bu, yalnızca kayıp bir uygarlığın gizemi değil. Bu, düzenin nasıl dağıldığının hikayesi. Bir medeniyet çoğu zaman dışarıdan bakıldığında güçlü görünür. Duvarları vardır, tapınakları vardır, orduları vardır, takvimleri vardır, ritüelleri vardır. Ama bazen en büyük çöküşler dışarıdan ilk başta görünmeyen çatlaklarla başlar. İnsanlar birbirine daha az güvenir. Yönetim daha az ikna eder. Kaynaklar daha sert bir rekabete dönüşür. Eski anlatılar eskisi kadar güçlü işlemez. Ve en sonunda toplum kendi ağırlığını taşıyamaz hale gelir. Maya'nın taş şehirleri bugün hala ayakta. Ormanın içinden yükselen basamaklı piramitlere baktığında ilk his hayranlık oluyor. Sonra merak geliyor. Sonra şu soru: böyle bir dünya nasıl sessizleşti? Belki cevap tek bir kelimede değil. Belki cevap kuraklık da değil, savaş da değil, ihanet de değil. Belki gerçek cevap şu: büyük uygarlıklar çoğu zaman tek bir darbeyle yıkılmaz. Onlar üst üste binen baskılar yüzünden çözülür. Doğa iter, siyaset kırar, açlık gerer, savaş hızlandırır, inanç sarsılır ve sonunda merkez dağılır. İşte Maya'nın bize bıraktığı en sert ders bu olabilir. Bir uygarlığın sonu bazen dışarıdan gelen düşmanla değil, içeride biriken zayıflıkların kötü zamanlarda ortaya çıkmasıyla gelir. Ve belki de bu yüzden Maya çöküşü hala bizi büyülüyor. Çünkü bu hikayede yalnızca geçmiş yok. Bugün de var. Yarın da olabilir. Bir toplum ne zaman gerçekten çökmeye başlar? İlk kuraklıkta mı? İlk savaşta mı? Yoksa insanlar aynı düzenin artık onları korumadığına inandığı anda mı? Belki de doğru soru hiçbir zaman Maya'yı kim çökertti değildi. Belki doğru soru şuydu: Maya'yı çöküşe karşı savunmasız hale getiren şey neydi? Çünkü bir medeniyetin kaderini belirleyen sadece başına gelen felaketler değildir. O felaketlere ne kadar hazırlıklı olduğu, ne kadar esnek olduğu ve en önemlisi kendi içindeki bağları ne kadar koruyabildiğidir. Maya dünyası bize şunu hatırlatıyor: en güçlü görünen düzenler bile kırılabilir. En gelişmiş şehirler bile boşalabilir. En kutsal iktidarlar bile sorgulanabilir. Ve bir uygarlık taşları yıkılmadan önce hikayesini kaybedebilir. Belki Maya'nın ormanda kalan piramitleri
bu yüzden bu kadar ürkütücü. Çünkü onlar yalnızca geçmişin kalıntıları değil. Aynı zamanda insanlığın ortak zayıflığının taşlaşmış hali gibi duruyorlar. Bir zamanlar orada törenler vardı. Halk vardı. Krallar vardı. Davullar vardı. Dualar vardı. Göğe uzanan iddialar vardı. Şimdi ise sessizlik var. Ama o sessizlik bize hala konuşuyor. Diyor ki, hiçbir medeniyet sonsuza kadar sürmez. Ve bazen sonu getiren şey gökten eksilen yağmurdan önce insanların birbirinden eksilmesidir. Bugün Maya'nın çöküşüne baktığımızda yalnızca eski bir sırrı çözmeye çalışmıyoruz. Aslında şu soruyla yüzleşiyoruz. Bir toplumun ayakta kalmasını sağlayan şey gerçekten nedir? Taş binalar mı? Zenginlik mi? Güçlü yöneticiler mi? İnanç mı? Su mu? Yoksa bütün bunları bir arada tutan o kırılgan toplumsal denge mi? Belki cevap hepsidir. Ve belki de tam bu yüzden Maya'nın sonu bize bu kadar tanıdık gelir. Çünkü insan değişse de düzenin kırılma biçimi çok da değişmiyor. Ve şimdi top sende. Sence Maya uygarlığını asıl çökerten neydi? Kuraklık mı? Savaş mı? Siyasi parçalanma mı? Yoksa bütün bunların birleşimi mi? Bu videoyu beğenin ve abone olun ki bir sonraki videomda görüştüğümüzden emin olalım.